Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Özellikle kız ve erkek bebeklerine yakışan, elinizde olan her kalınlıkta bir yünle çalışabileceğiniz bir örnek olacak. Özellikle mevsimlik koton iplerle de şahane bir duruşu var. Onları da tercih edip uygulayabilirsiniz. Örneğimin anlatımına geçmeden önce de değer verip kanalıma abone olan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu modelimizin bir tane deseni toplam 18 adet ilmekten oluşuyor. 18'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 9 tane ilmek ekliyoruz örneği tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Bir tam bir de yarım desen olacak şekilde sizlere anlatım yapacağım. Bu şekilde ilmeklerimi bir sıra ters ördükten sonra ön yüzden kurulumuma başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dolayarak bir tane ilmek arttırarak başlıyoruz. Sıradaki 3 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bunlar haroşa örgü olacak. Daha sonra sıradaki 3 tane ilmeği kesim yapacağım. Öncelikle 2 tanesini bu şekilde sağ şişime alıyorum. Yer ve yönlerini çevirdikten sonra tekrar sol şişime takıyorum. Bakın ortadaki ilmek başa, baştaki ilmek ortaya gelmiş oldu. Arkadaki üçüncü ilmeği de alarak üçünü birden bu şekilde kesiyorum. Devamında yine 3 adet ilmeğimi ters olarak örüp dolayıp ilmeğimi artırıyorum. Şimdi bu modelimiz toplam 18 ilmekten oluşuyor demiştim. 9 tane ilmeğin üzerine bu modelimizi kurduk. Şimdi sıradaki 9 tanemizi düz olarak öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ve bu şekilde toplam 18 tane ilmeğimizi yani bir desenimize çalışmış olduk. Şimdi yine başladığımız örnekle modeli bitireceğiz. Bir tane ilmek arttırdık. 3 adet ilmeğimizi ters örgü olarak ördük. Yine önce 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Yer ve yönlerini çevirdiğim ilmekleri tekrar sol şişime taktıktan sonra arkadaki ilmekle beraber üçünü kesiyoruz. Tekrar 3 adet ilmeği ters olarak haroşa örgü olarak örüyorum. Bir ilmek artırıp kenar ilmeğimle sıramı kapatıyorum. Aslında kesme şeker gibi diyebilirsiniz. Hani bir 5 ilmeği haroşa 5 ilmeği düz örüyorsak burada da 9 ilmeği işlem yapıp 9 ilmeği düz olarak örüyoruz ve tekli sayıdan 9 ilmek ve katları da ilmek sayınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Tersinde bir işlem yapmıyoruz. Ben ikinci sırayı bu şekilde tersinden yine baştan sona ters olarak çalışıyorum. Örneğimiz 16 sıradan oluşan bir model. Dolayısıyla tersine çok gelmeyeceğim. Burada bir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri bu şekilde ters örüp örnek kurulumuna sadece ön yüzden devam ediyoruz. Çok eğlenceli, çok da güzel bir örnek gerçekten. İlk kurulum önemli. Burayı doğru yaptıktan sonra bir sonraki sıralar daha kolay oluyor. Şimdi üçüncü sıramızda kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz örüyoruz. Bu bizim artırma ilmeğimizdi. Yeniden ilmeğimizi artırıp bu sıra 2 tane ters örüyorum. Kalan bir ters ilmeğim, ortada üçlü kesim ilmeğim ve buradaki bir adet ters ilmeği yine üçlü kesim yapıyoruz. Önce ilk iki ilmeğin yerlerini ve yönlerini çevirip arkadaki ilmekle beraber kesiyorum. Tekrar 2 adet ters örüp bir alt sırada arttırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Önce arttırdım, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve ikinci desenin artırmasıyla 11 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar arttırdım. 2 adet ilmeğimi ters olarak ördüm.
Önce 2 ilmeğin yerlerini ve yönlerini çeviriyorum. Sol şişime yerleştirip 3. ilmeği de alarak üçünü birden kesiyorum. 2 adet ters ilmek örüp önce kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimizi arttırıyoruz. Arttırılan ilmeği de düz örüyoruz. Devamında kenar ilmeğimi örüp 3. sıramı bu şekilde kapatıyorum. Tersini baştan sona ters örüp 5. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra şimdi 2 tane düz ilmeğimiz oldu. Artırmaları düz olarak örüyoruz. Yine artırmamı yapıp bir tane ters örüyorum. Devamında üçlü kesimimi yapıyorum. Bu çok standart bir üçlü kesim. Önce ilk 2 ilmeğin yerlerini ve yönlerini çeviriyoruz. Arkadaki ilmeği alarak üçünü birden kesiyoruz. Yine bir adet ters örüp önce ilmeğimi artırıyorum. 2 desen arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve artırmayla 13 tane düz örüyorum. İlmeğimi artırıp bir tane ters örüyorum. Üçlü kesimimi yapıyorum. Yine bir ters ve ilmeğimizi artırıp sırada oluşan 2 düzümü örüyorum. Böylelikle modelimizin ön yüzdeki sırasını bitirmiş olup tersine dönüyorum. Kenar ilmeğimizden sonra yine ön yüzdeyiz. 7. sıramızdayız. Bu defa 3 adet düz örüyorum. İlmeğimi artırıyorum. Son üçlü ilmeğimin kesimini yapıyorum. Hiç ters ilmeğimiz kalmıyor bu sırada. Üçlü kesimlerimizi yapıyoruz. Tekrar ilmek artırdım. 2 desen arasına bu defa 15 tane düz ilmek örüyoruz. Hiç ters ilmeğimiz kalmıyor 7. sırada. Üçlü kesime gelmeden önce bir ilmek artırıp hemen üçlü kesimimizi yapıyoruz son ters kalan ilmeklerle. Üçlü kesimden sonra tekrar artırıyoruz ve burada da oluşan 3 adet düzümümüzü örüp ben tersimi arkada örüyorum ve ön yüzle devam ediyoruz. Bu modelimizin ilk bölümüydü. Toplam 4 ajur deliği olması gerekiyor her desen için. Buradan itibaren aynı sistemi sadece yerlerini değiştirerek yapacağız. Size dediğim gibi kesme şeker mantığıydı. Şimdi deseni kurduğumuzun üzerine 9 tane düz öreceğiz. Bu desen 9 ilmeğin üzerine kuruluyor arkadaşlar. Şöyle de sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4. Bakın son kesim ilmeği mutlaka sizin 5. ilmeğiniz olması gerekiyor. 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bu 9 ilmeği boş örüyoruz. Bir tane ilmek artırıp önce 3 adet ters örüyoruz. 3 tersten sonra 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Önce yerlerini çevirip sonra bunu da alarak kestim. Ve tekrardan 3 adet ters örüyorum. Önce ilmeğimi artırıyorum. Bakın burada da şöyle bu şimdi bizim 18 ilmekli bir desenimiz. Devamında başlangıcı nasıl başlıyorsak öyle bitireceğiz. Buraya da 9 tane ilmeğimizi oturtmamız gerekiyor. Bakın yine sayalım. 1, 2, 3, 4. Yine kesim ilmeği bakın 5. ilmeğe denk gelmesi gerekiyor. 6, 7, 8, 9. Neden orayı özellikle belirtiyorum? Bazen arttırmaları unutsanız da o zaman ilmek sayınız azalacaktır. Oradaki sayınız denk geliyorsa demek ki bir eksiltme, azaltma yapmadan doğru yapmışsınız demektir. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bu sırada başlarken 10 tane düz öreceğiz. Çünkü artırmalarımızı biz düz olarak örüyorduk. 9 tanesi zaten örneğim için. 10. ilmeğim de ilk artırma ilmeğim. Tekrar artırıyorum.
Bu sırada 2 tane ters örüp üçlü kesim yapıyorum. Önce 2 ilmeğin yer ve yönlerini çevirip arkadakini de alarak üçünü birden kesiyorum. Yine 2 adet ters ilmek ördükten sonra önce ilmek artırıyorum. Buradaki artırmayı unutmayın. Devamında sonuna yine 10 tane düz ilmek örüyorum. 11. sıramı bitirdim. 13. sıra ön yüze geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane düz ördüm. Bir artırdım, bir tane ters ördüm ve yine üçünü birden kesiyorum. Yine bir ters ördüm, ilmeğimi artırdım ve buradaki ilmeklerimi de yine 11 düz olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Tersini örüp yine en başa gelelim. 15. sıramızda bu defa 12 tane ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Artırmamı yaptım. Burada da ters ilmeklerimizin sonuncusu. O yüzden hemen üçlü kesimi yapıyorum. Tekrar artırıyorum. Yine sol tarafa da 12 tane düz ilmeğimiz oluyor. Daha doğrusu ters ilmekler gelene kadar çok da saymanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde düz örgülerimizi örüyoruz ve buradan sonra 15. sırayı da bitirince tersine döndüğümüzde 16. sıramız olacak ve burada ilmeklerimizi yeniden bundan sonraki sırada yeniden kurmaya başlayacağız. Özellikle buradaki başlangıcı bunun üzerine kuracağımız için arttırmalarımızı dikkatli bir şekilde yaparsak hiçbir hata yapmadan örneği uygularsınız. Ben şimdi hemen birinci sırayı bir desen olarak kuracağım yine bunun üzerine. Onu özellikle acemi arkadaşlarım görmesini istiyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane artırma yapıp 3 adet ilmeğimizi ters örüyoruz. Önce 2 ilmeğin yer ve yönlerini çevirip şişime takıyorum. Arkadakini de alarak üçünü birden kesiyorum. Tekrar 3 adet ters ilmek örüyorum ve 9 ilmekle bir desenim bitiyor. Tabi arttırmayı da unutmayın. Önce artırıyoruz. Şimdi sonraki 9'a hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani 9 tane ilmeğe işlem yapıyorsak bir sonraki 9'a işlem yapmayıp boş olarak örüyoruz. Sonra çaprazlayıp yine aynı tekrar ile devam ediyoruz. Böylelikle yine birinci sıramızı sizlerle birlikte kurmuş olduk. Bu da modelimizin daha büyük örülmüş parçası bu şekilde. Biraz uzaklaştıralım daha net görün. Bakın şöyle bitmiş parçası. Çok zevkli örülen bir örnek. Siz alt başlamaya mutlaka bir örnek yapın arkadaşlar. İster haraşo örgü isterseniz normal klasik bir lastik çalışın. Hepsi uyumlu olur ama lastiksiz başlaması benim çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Çok hafif bir dalga var ama kasıyor. O yüzden özellikle videonun başında gördüğünüz üzere kasmaması adına 2 şiş üzerine ilmeklerimi attım. O şekilde başlayacaklara da fikir olsun. Her tür kalınlıkla çalışılabilir bir model. Özellikle bebek yakadan başlama bebek yeleklerinde de uygulanabilir. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.